Stadtchind. Stadtchind? Lake. Stadtchind Lake? Yes. 60? 16. This. Okay. How do you say thank you? Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit juve, mirupafshim. Bye. Faleminderit. Thank you. Thank you. Faleminderit. Mirupafshim. Bye. Goodbye. Faleminderit malapashim. Mirupafshim. Faleminderit milufashim. I will learn. Herkese selamlar. Şu anda hangi ülkede su aldığımı tahmin edebildiniz mi? Eğer edemediyseniz ufak bir ipucu daha veriyorum. Burası Arnavutluk. Arnavutluğun başkenti Tiran'dayım şu anda. Biliyorsunuz 5 ay önce Hindistan'dan dönmüştüm ben. Hindistan'da yine pandemi sebebiyle 7 ay boyunca yani yarı mahsur denebilir. Mahsur kalmıştım. Oradan sonra işte Türkiye'de bir süreç geçirdim. O süreçte kendime biraz vakit ayırmak istedim. Aynı zamanda da bütçe yaratmak istedim. Yani bir sonraki seyahatim için. O da bu oluyor zaten. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz diyorlar. Zincirleri kırdı yine Abbas. Şimdi burada birkaç şeyden bahsetmek istiyorum size. Yani bence aklınızdaki en önemli soru işareti bu Covid döneminde, pandemi döneminde seyahat edilebilir mi? Bence bunu en çok merak ediyorsunuz. Yani tabii ki edilebilir. Bunu da büyük ihtimalle biliyorsunuzdur edilebileceğini. Zaten buradayım yani. Şimdi benim önümde 3 tane seçenek vardı. Yani çok iyi diyebileceğim 3 seçenek vardı buraya gelmeden önce. Biri Endonezya'ydı. Diğeri Güney Amerika bölgesinden bir iki ülkeydi. Brezilya vardı içinde, Meksika vardı, işte Dominik vardı. Birkaç ülke vardı o şekilde girişi kolay olan. Aslında çok kolay diyemem de yani en azından turizme açık olduğunu ilan eden birkaç ülke var. Şimdi bunlar arasından ben yani kendi dinamiklerimi göz önünde bulundurarak bir seçim yapmak zorundaydım. Bir kere Güney Amerika tarafına gidiyorsanız veya Endonezya tarafına geçecekseniz dünyanın diğer ucuna gidiyorsunuz demektir ve bu da size sadece uçak bileti olarak yani 4500-5000 liraya mal olacaktır. Ya böyle düşününce yani daha ayak bastığı parası zaten 5000 liranız gidiyor. Şimdi Endonezya'da şöyle bir durum var. Normalde bir ay vize serbestisi var Türklere. Şimdi 2 aylık vize veriyorlar iş vizesi adı altında. O 2 aylık vize 400 dolar. Yani zaten 5'lik olduk uçak biletiyle. Arkasından 400 dolar en başta bir vereceksin. Yani hiçbir şey yapmadan zaten 8-9 binlik oldun. Yani şimdi aşı konusu var. Yani bir ton mesele var. Ya bu tarz şeyleri çözmek için yakın bir yerdeyim ve ya uçak bileti 500 liraya alıyorsunuz ve buraya gelebiliyorsunuz. Arnavutluk'ta vize sorulmuyor, vize yok. Birçok avantajı var Arnavutluğun şu an için. Balkanlar bölgesinin genellikle birçok avantajı var bu konuda. Yani hepsini düşününce ben Arnavutluğu en mantıklı seçenek olarak gördüm ve buraya geldim. Bu arada konusu açılmışken pandemi döneminde seyahat falan demişken havalimanında yaşadığım bir saçmalığa değinmek istiyorum. Hemen ona bir bakalım. Sürekli öyle toz pembe şeylerden, hep iyi şeylerden, muhteşem şeylerden bahsetmiyorum. Böyle saçmalıklardan, aksaklıklardan da bahsetmeyi seviyorum. Şöyle bir durum oldu. İç hatlardaydım ve Wi-Fi'ye en azından yani bir telefona ihtiyacım oldu. Yani bir iletişim kurmak için ve önemliydi. Önemli olmasa zaten ben de böyle vakit ayırıp anlatmam bile. Dünyanın belki 100 tane farklı havalimanında bulunmuşumdur. Her yerde ücretsiz olarak buna erişirsin. İnsanların acil işleri olabiliyor. Havalimanı bu. Dış hatlarda da olsa, iç hatlarda da olsa. Ya ben mesela dışarı çıkarken hattımı her zaman bırakırım, öyle çıkarım. Ne oluyor? İşte acil iletişim kurmam durumunda sıkıntı yaşıyorum böyle olunca. Bizde böyle bir sıkıntı var. Ücretli Wi-Fi. Havalimanında ücretli. Bir kere bu zaten saçma. Bir iki kafeye gidiyorsunuz. Belki hani çay içersen, kahve içersin. Yani insanlar da sana Wi-Fi'yi verir yani. Sen de kullanırsın en kötü ihtimalle. Böyle olması lazım. İsmini vermeyeyim. Bir iki kafeyi denedim. Ya diyorum ki çay içeyim diyorum. Hani oturayım kahvenizi, çayınızı içeyim. İşte Wi-Fi kullanabilir miyim? 15-20 dakika. Tatlı da yersen olur kardeşim diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse uzatmıyorum. Şimdi dış hatlara geçtim. Neyse ki dış hatlarda varmış galiba. Burada danışmadan rica edeceğim. Yarım saatlik çıkartıyorlarmış Wi-Fi. Merhaba, kolay gelsin. Şunlara ben alabilir miyim ikisine Wi-Fi? Aynen. Sadece bir kere ya da iki kere bastım. Teşekkürler. Sadece bir kere alınıyormuş. Ben de aldım yarım saatlik. İkinciyi alamıyorum. 6 saat buradayım. Yani Sabiha Gökçen görse kemikleri sızlar ya. İsmine yapılan
havalimanında ücretsiz Wi-Fi kullanamıyor vatandaşlar. Attends. Nice. C'est bon? Oui, c'est bon. Bunlar ne kadardı abi? 10 TL. 10 lira mı? Evet. Bu ne zamandan beri 10 lira? Yaklaşık olarak pandemiden sonra 6 aydır 10 TL. Pandemiden sonra 6 aydır 10 TL. Ondan önce nasıldı? 2 ay 8 TL sattık. Ondan öncesinde de 6 TL'ydi. Ya acayip ya fiyatlar. Şaka gibi gerçekten ya. Neyse biz yolumuza devam edelim ya. Health screening. Please do not change your seat. Bir de şu var. Şimdi havalimanına giriyorsun. Ya AVM'ye bile girerken, bankaya bile girerken sokakta HES kodu soruluyor. Yani HES kodu sorma yok. Ateş ölçme yok, hiçbir şey yok. Direkt elini kolunu sallayan giriyor içeri. 40 saniyede bir anons geçiliyor. Sosyal mesafeye dikkat edelim, ona dikkat edelim, bunu yapalım, şunu yapalım. Havalimanından çıkıyorsun, uçağa biniyorsun. Uçakta kolun başka insanların kollarına değiyor. Yani hani dip dibesin. Sosyal mesafeyi geçtim. Aranda yani 20 santim yok oturduğun koltuklarda. Şimdi firma adı falan vermeyeyim. Zaten bütün havayolu şirketleri aynıdır. Çok değişeceğini sanmıyorum bu politikalarda. Sürekli anons ediliyor. İşte sosyal mesafe kuralları, biz böyle dezenfekte ediyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Dip dibe oturdu insanlar. Ne anladım ben o işten? Yani madem bu şekilde konuşacaksın, bari yarıya indir yolcu sayısını da yani konuştuğun şeye değsin. Konu biraz sinirimi bozdu açıkçası uçaktayken. Yani düşününce bütün bu şeyleri, etrafımızda olan durumları, Covid ile ilgili yapılan konuşmalar, anonslar, bunu yapın, şunu yapmayın falan deniyor da yani genel olarak bu konuya baktığımda insan hayatının değeri paranın değerinden çok daha az yani. Bunu zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Hava inanılmaz soğudu bu arada. Hep soğuk zaten burada hava da geldiğimden beri. Şimdi hostele doğru dönüyorum. Biraz ısınmam gerekiyor. Gerçekten ellerim falan dondu. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yani. Onu diyorum, başka da bir şey demiyorum. Şu anda hostelin sokağına geldim. 50 metre ileride hostel. Bu arada gördüğüm en temiz hostel şu ana kadar. Bunda bir nedeni var. Arnavutlar temizlik konusunda biraz obsesif. Şimdi sizi yukarıda sürpriz biriyle tanıştıracağım. Şimdi hostele geldim. Odaları falan gezeceğiz. Ve burada Hi everyone. Greta. I'm Greta, yes. So, who are you, Greta? Explain yourself a little bit. I'm Greta. I'm 23 years old, and this is my hostel. My mother's. Your and mine. mother's? Yes, we own it together. This is our room, like dormitory room. It's actually amazing and well prepared. It's very clean. In the hostels, I usually don't see such cleanness, you know. I know, but we are like obsessed with the cleanliness. You're obsessed? Yeah, we I can see that. This is like a female only room, so girls come. En önem verdiğim şey bu tarz hostellerde şöyle yatağın başucunda priz olması ve ışık olması. Ya bu ikili varsa ve yani yatak falan da temizse gerçekten sıkıntı yok. You have also AC. Yeah. It's very cold now. Yeah, now it's very cold, but in the summer it's very hot, so it's a must. So you have a bulk? No. Commit suicide. Böyle de bir manzara var. Karşıda bir çaycı var. I think like the streets are same as Turkey. I think so. Türkiye'ye çok benziyor sokaklar diyor. Aslında öyle gerçekten, yani binalar, yollar, kaldırımlar bayağı benziyor ya. Neyse kapayalım da bayağı soğuk ya. Şimdi balkonlu bir odaya geldik. Ya bunlar koğuş stili aslında bizim bildiğimiz, yani yurt odaları gibi, böyle ranzalar falan. 4 kişi kalabiliyor mesela bu odada. What was the price of this bed, for example, one bed? They start from 10 to 12 euro per night. Okay. This is like a man only. And as you see down there, like at the streets, it's like a 2-minute walk to Bloku, best area in the town. What's it called? Bloku. 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 To Yeah, hang it out. says to hang out, to talk to people, like different bars. And everything is open. Different I can see that. restaurant. Yeah. Everything is Till open. 10 p.m. we are Şurası falan. open everything. Till 10 p.m.
until And after that, there is after curfew. that, there is curfew. You have to like stay inside. What's the fine? The fine, I think it's 100 euros if you Hun- stay past 10 p.m. You shouldn't go out. Shouldn't go out. No, not at all. If I go out, I will go back to Turkey. You can see people aren't using masks, but they will get a fine for that. Yeah, fine aside, and also for yourself, I think it's better to have it. Like businesses here, they are not like shops. Okay, Like, they yeah. turn into office. I think after this COVID thing, it's gonna be like this everywhere. At the main street, it's like the higher prices for the rent. How much is it like for rental cost for a month? Like 400 euros to 500 Oh, euros. like 1+1, for example. Yeah, yeah. Really? It's very- But if you go like outside, maybe 200 euros. Yeah, I guess I will go outside. Yeah. There is another cafe here. People are Another chilling. cafe, like there are 3 cafes in this area. Yeah, you are Like 1, crazy 2, with the 3. cafes, I think. Everywhere you go, it's like coffee shop. Yeah, and it's open. It's the main difference between Turkey and Albania now. We have also curfew after 9 p.m. but everywhere is closed also. Like you can only take away. We wouldn't survive like that here. We like coffee Yeah. is like our hobby. Everyone has Yeah. their own espresso or macchiato on their Yes, table. if I have like a meeting at work, we go to coffees and talk about work. That is Angie, my friend. Angie. Hi. So she's shyer than me. We are friends. We've been friends for like 22 years and we are like 23 years old. Very strong bond. Strong. So So this is the main area. this is you the can main watch area. TV, like my favorite thing to do. Having a chit chat with everyone who comes here, like making new friends. Yeah. Like me also, I made a lot of new friends here. Yeah, are there many Turkish people visiting here? Yes, they have been like staying here like for 3 hours and only chatting, Yeah. enjoying everything because we have like the same culture. Exactly. As Albania exactly. and Turkey. Wherever I go, I see always some Turkish people Yeah. here. I went only once anyway, but I saw It's something. okay. And the kitchen here. It's the main important part Main for us, I important think, part, because for the budget traveler, very Free important. coffee, free tea, free Nesquik. Burada da Vietnam kahvesi var. This is Vietnam coffee, right? I think yes, maybe yes. Ya da yalan mı söyledim bilmiyorum. Like Evet, Vietnam free, kahvesi var burada. free raki as always. Rakı da var. Raki is like our traditional alcohol. We like do So it you ourselves. call it rakı? Raki. Raki. It's Raki. like I think you have it. Yeah, same Same. we have. Yeah, Yeah. exactly. But I think this is a bit It's stronger. Stronger, yeah, it's a bit stronger Yeah, than. you have to be careful when you're drinking Yeah, I that. don't drink it to be honest. It's very strong for me. Ya şuna bakar mısınız? Bu babaannemin takımından daha temiz duruyor yani şurası. Duymasın da o. Because we have a rule here: who comes and who cooks, they have to clean it themselves. Yeah, You clean, exactly. You clean. And we yourself? clean. Orange This milk, juice. right? The Milk Nesquik. heating. This is Or milk only heating. milk. Thank you so much, Greta. Thank you very much Nice for to meet coming you here. again. Nice to meet you too, and bye all. Bye bye. Burada da az önce bahsettiğim sürpriz kişi var. Merhaba. Evet. Nurgül Türk. Biraz kendinden bahseder misin? Ne yaptın yani? Nereleri gezdin? Tek başına gezdin sen de. Yani belli bir süre, uzun bir süre aslında sırt çantanla. Evet. Neler yaptın? Biraz kendinden bahseder misin? Öncelikle herkes gibi benim de normal bir hayatım vardı. Normal bir işim Önce vardı. anormal olmadığını bir kanıtla. Evet, Aynen. çok normal standart bir hayatım vardı. Çalışıyordum, işe gidiyordum, geliyordum, evim vardı, kirada falan filan. Daha sonra sürekli böyle bir sırt çantamı alayım, yola düşeyim, çıkayım gideyim, dünyayı göreyim. Koskoca dünya bize verilmiş yani, bu dünyada yaşıyoruz. Hani onu keşfetmek istedim. Öncelikle o benim içime o şekilde düştü yani. İşte YouTube'da videolara denk geldim bazı gezgin arkadaşların işte kitesurfing'dir, workaway'dir falan hani böyle daha düşük bütçeyle nasıl gezilir onları biraz daha gördüm. Sonra bir anlık hayal dedim tamam daha fazla düşünme, daha fazla bekleme. İlk nereye çıktı? Hangi ülkeye Çık gittin? git. Tayland'a. Direkt tek yön uçak biletiyle geri dönüş yok yani. Tayland'a. Tek yön. Tek yön direkt. Gidiyorum dedin, gittin. Artık Evet. geri dönüşü nereden olursa, nasıl olursa onu artık yol verirler dedin. Aynen. Sonra hangi ülkelere gittin? Kamboçya, Malezya, Laos, Singapur, en son Fiji. En son Fiji. Fiji'de. Fiji'de bir son zaten. Aynen. Bayağı hapsedilmiştin değil mi? Evet, bir hafta 10 gün kadar. Sen de az önce dediğin gibi bu yolculuğunu YouTube'dan paylaşıyorsun ve Evet. paylaşmaya devam edeceksin. Evet. Takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Şimdi mesela Arnavutluk'tayız. Tamam, aynı ülkedeyiz. Aynı yerlerde kalıyor olabiliriz ama Beraber şöyle bir durum var. geziyoruz ama farklı bakış açıları yani. Ya bir kadın olarak
bu da çok cinsiyetli burada durmadan kadın olarak. Kadın Ama- maskesi var. Aynen. Kadın olarak, erkek olarak. Ama gerçekten merak edilen şey bu. Ya kadın olarak gezmek Evet. bildiğimiz gibi daha az yapılan bir şey. İnsanlar o bakış açısını da çok merak ediyor. Ve hani bana sorulduğunda da ben açıkçası yani pek yanıtlayamıyorum ancak gördüğüm kadarıyla söyleyebiliyorum. O yüzden bu bakış açısına da sahip olabilirsiniz Nurgül'ü izleyerek. Şöyle bir video yaptığımızı varsayalım. Arnavutluk'ta bir gün. Şimdi benim Arnavutluk'ta bir günüm seninkinden çok farklı. Evet, abone olun. Beni de takip edin lütfen. Biz de dedik yani Arnavutluk'tan başlayarak artık tabii ilerisini hiç bilmiyoruz. Yani dönem öyle bir dönem belirsiz Evet. yani. Zaten bu belirsizliği nerede en rahat şekilde yaşarız dedik. Oradan da Arnavutluk sonucuna vardık. Balkanlar. Yani belki bilemeyiz. Buradan sonra belki sınırlar kapanacak. İlerleyemeyeceğiz. Farklı bir yola gireceğiz. Bir şeyler olacak falan. Şimdilik buradayız yani bunu biliyoruz. Yolda insanın başına neler gelebileceği bilemiyor. İstediği kadar plan program yapsın. Hani şuradan şuraya giderim, buradan bunu yaparım. Hiçbir şekilde uyamıyorsun. Sürekli değişiyor bir şeyler. Değişiyor. Hele ki böyle bir dönemde zaten değişiyor yani. En iyi plan plansızlıktır. Evet. Sonrasını izleyin, görün. Evet. Yani anlatmayalım. Heyecanlı kalsın. Anlatamayız zaten daha 2-3 gün oldu. Su küçükmüş. 1,5 litreliğe alışığız ama bu 1 litrelik. Evet. aynen. 1,5'luk Hiç var gördün normalde mü daha önce Türkiye'de. 2 litrelik böyle pet Hı şişe hı. su. Evet. Nerede? Hayır, bunun dışında. Daha önce mi? Gördüm. Alırken. Ay